Sait Teknoloji herkese merhabalar. Bugün 2023 model Iveco S-Way MD1 CE101 beyinli aracımızın AdBlue ve DPF iptalini gerçekleştirdik. Montajımızı aracın sağ tarafında bulunan AdBlue deposunun üzerinden yapacağız. Hemen şöyle kupanın arkasında sağ tarafta kalıyor. Şurası. AdBlue deposunun önünde yaklaşık 4-5 tane vidalar var. Onları söküyorsunuz. Daha sonra emülatörün montajına geçelim. Emülatörümüz CAN-bus emülatör. Soketli bir emülatördür. Sadece 2 kablo bağlayacaksınız. Şimdi size montajı anlatayım. Hemen şurada görünen AdBlue pompasının soketi var. O soketi çıkartıyoruz. Soket hemen şu şekilde, zaten şurada soket bu oluyor. Çıkardığımız soket. Bunu çıkartıyoruz. Bizim gönderdiğimiz emülatörün soketli, dediğim gibi soketli emülatörün gri soketini buraya yerleştiriyoruz ve tırnağını kapatıyoruz. Daha sonrasında emülatörümüzün diğer soketi, yani diğer soketi AdBlue level soketi. AdBlue level soketimizde hemen burada. Şöyle göstereyim. AdBlue level soketini de çıkartıp AdBlue level soketini çıkartıyoruz. Bizim gönderdiğimiz soketi buraya yerleştiriyorsunuz ve tırnağı kapatıyorsunuz. Level soketinin bir diğer tarafı da boş kalıyor. Daha sonra hemen şöyle göstereyim. DPF fark basınç sensörümüz var. DPF fark basınç sensörümüz de aracın sol tarafında kalıyor. Hemen şurada. DPF fark basınç sensörü hemen burada. Soketi çıkartıyorsunuz. Yine bizim gönderdiğimiz soketi, DPF fark basınç sensör soketini buraya yerleştirip sarı tırnağı kapatıyorsunuz. Daha sonra sadece 2 kablo bağlayacaksınız demiştim. Emülatörden çıkan sarı ve yeşil kablolar var. Sarı ve yeşil kabloları da hemen şuradan biz şasenin altından ön tarafa uzatma çektik. Hemen göstereyim size. Aracımızın ön tarafını açıyoruz. Şimdi burada hemen buradaki 6. sokete bağlantı yapıyoruz. Şimdi şurada göstereyim hemen. Şöyle. Burada beyaz ve sarı kanatlarımız var. Şöyle kablo numaralarını size göstereceğim şimdi. Karıştırmamak için 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani şuradan sağ taraftan, sağ üst taraftan başlarsanız 1, 2, 3, 4. beyaz kablo, 5. sarı kablo oluyor. Burada beyaz kablonun kablo numarasını size söyleyeyim. 954, hemen şöyle 954 399. Bu kablo numaralıya emülatörümüzün sarı kablosunu bağlıyoruz. Sarı kabloyu da arka AdBlue deposundan çektiğimiz uzatmayla, şöyle göstereyim size. Çektiğimiz uzatmayı buraya bağlıyoruz. Daha sonra diğer sarı kabloya da, yani aracın sarı kablosuna da 954 400 numaralı kablo, 954 400 numaralı kabloya da emülatörümüzden çıkan yeşil kabloyu bağlıyoruz göründüğü üzere. Daha sonra çekilecek soketlerimiz var. Pompa soketi çekik kalıyordu. Yani oraya emülatörün soketi giriyor zaten. DPF fark basınç sensörü çekili kalıyor. Oraya da emülatörümüzün sokete giriyor. Burada da hemen aracın sol tarafında, egzozun arka tarafında şurada NOx ve PM sensörleri var. Burada çıkış NOx ve PM sensörü var. Burada bunun hemen şöyle göstereyim size daha net. Göründüğü üzere. Burada bir kapağı var. Metal bir kapak var. Orada 4 tane vidası var. Onu söküyorsunuz. Direkt rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Çıkış NOx sensörümüzün, normal sensörümüzün fişini çıkartıyoruz. Daha sonra hemen arkasında PM sensörümüz bulunuyor. PM sensörümüzün fişini çıkartıyorsunuz. Ve bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz şimdi ekrana geçelim. Göründüğü gibi AdBlue seviyemiz %87'lerde. Herhangi bir arıza kodumuz gözükmüyor. Aracımızı çalıştıralım. Göründüğü gibi herhangi bir arıza kodu yok. Dilerseniz aracın kendi diagnostiğine de bakalım. Hemen şuradan, hemen şu tuştan aşağı doğru indirdiğiniz zaman tanımlama var. Tanılama. Ok tuşuna bastığınız zaman burada
ECM'yi direkt görüyorsunuz zaten. Göründüğü gibi herhangi bir hata yok. Evet arkadaşlar, şu an yol testinden çıktık. Ekranımızda herhangi bir problem yok. Herhangi bir hatamız yok göründüğü üzere. Dilerseniz diagnostik ekranımıza geçelim. Bir arıza okuma yapıyorum. Göründüğü gibi ECU'nun hafızasında kayıtlı hatamız yok. Şimdi dilerseniz ölçümlere bakalım. Burada partikül miktarımız göründüğü gibi 0 gram. Tank seviyemiz %87. Hidrokarbon katalizördeki biriken hidrokarbon miktarımız normal. Yani 1163'lerde şu an. Derseniz şimdi şöyle de bu şekilde görüntüleyelim. AdBlue basıncımız göründüğü üzere şu an 9000'lerde. Valve durumumuz kapalı. Sıcaklığımız ve enjekte eden miktarlar burada gözüküyor. Dilerseniz tekrar araç ekranına bakalım. Herhangi bir hatamız yok. Sari Teknoloji'yi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.